Opel Corsa ile birlikte Antalya'dayız. Opel'in küçük sınıf hatchback modeli olan Corsa yeni yüzü ve yeni motoruyla yanımda duruyor. Bakalım bu değişimlerden sonra Corsa nasıl olmuş? Gelin hep beraber inceleyelim. Opel'in Adam modeliyle başlattığı yeni marka yüzü Corsa'da da karşımıza çıkıyor. Geniş hava girişli tampon, çamurluklara doğru uzayan farlar, U-formlu kaput Corsa'nın en dikkat çekici yenilikleri. Boyutlarında herhangi bir değişiklik yapılmayan Corsa'nın profilinde yeni tasarım jantların haricinde başka bir farklılık yok. Otomobilin arkasındaysa eskiden tek parça olan badem formlu stop lambaları yerine iki parçadan oluşan yatay formlu yeni stop grubu kullanılmış. Opel Corsa'nın direksiyonu başındayım. Corsa'nın kokpiti yerini aldığı modele göre çok daha modern ve kaliteli görünüyor. Konsolun üst tarafı yumuşak plastik malzeme ile kaplı ama kapı panelleri ve alt bölümler yine sert plastik malzeme. Tasarım olarak düğme kalabalığından uzak yalın bir kokpitle karşı karşıyayım. Burada dokunmatik ekranlı bir müzik sistemi ve onun altında da yeni tip kumandaların kullanıldığı klima alanına yer verilmiş. Dokunmatik multimedya ekranına erişmek ve kullanmak kolay. Ancak konumu biraz altta olduğu için bence takip etmek biraz zor. Yani buradaki bu şık tasarım yerine bu ekranı biraz daha üste konumlandırsalarmış takip etmek daha kolay olabilirmiş. Yeni tasarım 3 kollu direksiyon simidi ele iyi oturuyor ve otomobili rahatlıkla yönlendirmenizi sağlıyor. Ayrıca buradaki City tuşu şehir içi manevralarda direksiyon sertliğini azaltıyor ve böylece şehir içindeki park manevraları kolaylaşıyor. Küçük eşyalarınız için vitesin önünde ve vitesin arkasında makul alanlar sunulmuş. Torpido gözünün genişliği de hiç fena değil. Boyutları değişmeyen Corsa'nın iç mekanında genişlik anlamında bir farklılık yok. Arka sırada sınıf standartlarında diz ve baş mesafesi sunuluyor. Ben 1.78 boyunda olmama rağmen arka sırada rahatlıkla oturabildim. 285 litrelik bagaj hacmi de yabana atılacak cinsten değil. Gelelim Corsa'nın motorine ve sürüş özelliklerine. Corsa'da yeni 3 silindirli turbo beslemeli 1 litrelik benzinli bir motor görev yapıyor. 115 beygir güç ve 170 Nm tork üreten bu motoru sadece 6 ileri manuel şanzımanla alabiliyorsunuz. Corsa ile çok fazla vakit geçirme imkanım olmadı ama kullandığım süre boyunca motorun gücünün kesinlikle yeterli olduğunu söyleyebilirim. Alıştığımız 3 silindirli benzinli motorların çalışma gürültüsü ve düzensizliği bu motorda kesinlikle yok. Alt devirlerden itibaren üretilen 170 Nm'lik yüksek tork sayesinde Corsa ile akıcı sürüşler yapabiliyorsunuz. 6 ileri manuel şanzımanın yolları belirgin, geçişleri kısa ve net. Ayrıca motorla uyumu konusunda da bence herhangi bir sıkıntısı yok. Yakıt tüketimi konusunda Opel bu motorun 100 kilometrede ortalama 5 litre yakıta ihtiyaç duyduğunu söylüyor. Ben kısa birlikteliğim sürecinde bu araçla 50 kilometre mesafe kat ettim ve sakin bir kullanım karakteri sergiledim. Şu anda yol bilgisayarında bana 5,5 litrelik bir tüketim ortalaması gösteriliyor. Tabi sadece bu kadar yol yaparak bunun gerçek ortalama tüketim değeri olduğunu söylemek zor. Ama yine de benim fikrimi soracak olursanız bu motorda gerçekten tutumluluk potansiyeli var. Eski nesliyle aynı altyapıyı paylaşan Corsa'nın süspansiyonları bana biraz sert geldi açıkçası. Her ne kadar otomobilin yürüyeninde bir değişiklik yapılmamış olsa da ben böyle hissettim. Opel Corsa dikkat çekici yüzü ve yeni teknolojik motoruyla her zaman olduğu gibi sadık Opel müşterilerinin ilgisini çekebilecek gibi gözüküyor. Ama yine de kararınızı vermeden önce bu sınıfın en yeni modeli olan Hyundai i20 videosunu izlemek için burayı, Volkswagen Polo videosunu izlemek için burayı, Ford Fiesta videosunu izlemek için burayı, Renault Clio videosunu izlemek içinse burayı tıklayabilirsiniz. Görüşmek üzere.